Tarihte daha önce benzerine hiç rastlanmamış dijital bir saldırının hedefi olan Hizbullah, 17 Eylül 2024 günü yeniden dünya gündeminin merkezine yerleşti. İsrail ordusuyla yıllardır devam eden sınır ötesi çatışmaların ortasında bu kez hedef alınan Hizbullah'ın üyeleriydi ve kullandıkları çağrı cihazlarının ertesi günde telsizlerin uzaktan patlatılmasıyla Lübnan'ın dört bir yanında kaosa sürüklendiler. Güney Lübnan'ın küçük köylerinden Beyrut'un güneyindeki Dahiye banliyösüne ve Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beka Vadisi'ne kadar yayılan bu patlamalar, bundan sonra ne olacak sorusuyla beraber örgütün kökenlerine ve nasıl bu denli güçlü bir yapı haline geldiklerine dair birçok soruyu tekrar gündeme getirdi. Şimdi akıllarda başka bir soru daha var. Gerçekten o kadar güçlüler mi? Bu videoda Hizbullah'ın nasıl kurulduğunu, bölgesel dengeleri nasıl etkilediğini ve İran'la olan stratejik bağlarını ele alacağız. Ayrıca örgütün Türkiye'deki etkilerine ve Hüdapar gibi siyasi oluşumlarla olan bağlantılarına da değineceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Eğer hala bizimle değilsen, yaşadığımız günleri daha iyi algılayabilmek adına daha fazla tarih içeriği için abone ol ve bize katıl. Allah'ın partisi anlamına gelen Hizbullah'ın kökenini 1970'ler Lübnan'ında aramaya başlamak gerekiyor. Lübnan ve başkenti Beyrut, o dönemlerde muhteşem tarihi ve sahil şeridiyle Doğu'nun Paris'i olarak adlandırıldığı dönemi çoktan geride bırakmış, iç savaşa sürüklenmiş ve acılar içinde kıvranan bir ülkeydi. Farklı etnik ve dini gruplar arasında keskin bir bölünme yaşanıyordu. Şii Müslümanlar bu dönemlerde çoğu seküler bir anlayışa sahip Filistin Kurtuluş Örgütü destekçisi Filistinli Sünnilerin bölgeye göç etmeye başlamasıyla toplumsal ve siyasi olarak arka planda kaldıklarını hissetti, haklarını savunmak ve güçlerini arttırmak amacıyla örgütlenmeye başladılar. Bu küçük Şii direniş grupları zamanla birleşerek Hizbullah adını aldı ve İsrail'in Lübnan'daki varlığına karşı açıkça savaşmaya başladılar. Hizbullah'ın kaderini değiştiren en önemli olaylardan biri de 1979 yılındaki İran İslam Devrimi oldu. Şii lider Ayetullah Humeyni'nin liderliğinde gerçekleşen devrim sadece İran için değil, Orta Doğu'daki tüm Şii topluluklar için de bir devrim niteliğindeydi. Şii ideolojiyi köküne kadar yaşayan ve yaşatmayı da amaçlayan İran, kendi ideolojisini ve nüfuz alanını yaymak için Lübnan'da yeni palazlanmaya başlayan Hizbullah yapılanmasını elbette ki büyük bir fırsat olarak gördü. Yıllar içinde de neredeyse tamamen kendisine bağlı bir uzantı haline getirdi. 1982 yılı Hizbullah için diğer bir dönüm noktasıydı. İsrail'in Güney Lübnan'ı işgal etmesi bölgede büyük bir direniş hareketini tetikledi ve Hizbullah'ın hızla büyümesine zemin hazırladı. İsrail güçlerinin Beyrut'a kadar ilerleyip daha sonra Güney Lübnan'ı işgal ederek uzun süreli bir varlık göstermesi Şii toplumunu Hizbullah'ın etrafında birleştirdi. Bu süreçte İran'dan sağlanan mali ve askeri destek örgütün hızla silahlanmasını ve bölgede etkin bir güç haline gelmesini sağladı. Hizbullah yalnızca askeri alanda değil, aynı zamanda sosyal ve politik alanda da etkin bir güç olmuştu. Örgüt, Lübnan'daki yoksul Şii mahallelerinde sosyal hizmetler sunarak toplumsal bir taban kazandı. Sağlık hizmetleri, eğitim programları ve altyapı çalışmaları ile Hizbullah, devletin yetersiz kaldığı alanlarda kendini göstererek halkın desteğini aldı. Bir nevi devlet içinde devlet haline geldi. Bu arada Lübnan iç savaşı da hiç bitmeyecekmişçesine devam ediyordu. Yıllar içinde, hatta günümüze kadar bile asla sona ermediğini, sadece arada bir sönümlendiğini söylemek de mümkün elbette. 1989 yılında Suudi Arabistan'ın Taif kentinde imzalanan anlaşmayla iç savaş sona erdirilmeye çalışıldı. Suriye'ye Lübnan üzerinde vesayet hakkı verildi ve Hizbullah dışındaki tüm grupların silah bırakması kararlaştırıldı. Diğer gruplar silahsızlanırken Hizbullah, ülkenin ağırlıklı olarak Şii Müslümanlardan oluşan güneyini işgal eden İsrail güçleriyle savaşmak için silahlarını korudu. Yıllar süren gerilla savaşı, İsrail'in 2000 yılında geri çekilmesine yol açtı ve Hizbullah'ın hanesine başarı olarak yazıldı. Bu süreçte Hizbullah'ın ilk hedefi İsrail'i Lübnan'dan çıkarmak ve Şii Müslümanları korumaktı. Ancak belki de uzun vadeye yayılacak asıl hedefini çoktan belirlemişti. İsrail devletini tamamen ortadan kaldırmak. Hizbullah bu yıllarda agresif bir tutum sergileyerek hem Lübnan'da hem de dünyanın pek çok noktasında intihar saldırıları ve bombalı saldırılar düzenlemeye başladı. 1983 yılında Beyrut'taki Amerikan Deniz Kuvvetleri karargahını yerle bir eden intihar saldırısında 241 Amerikan askeri öldü. Aynı yıl Fransız kışlasına düzenlenen bombalı saldırıda ise 58 Fransız paraşütçü yaşamını yitirdi. Yine 1983 yılında Beyrut'taki Amerikan elçiliğine de benzer bir saldırı gerçekleştirildi.
1994 yılında ise Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir Yahudi toplum merkezinde düzenlenen ve 85 kişinin öldüğü bombalı saldırıdan ve 1992 yılında Buenos Aires'teki İsrail elçiliğine düzenlenen ve 29 kişinin öldüğü saldırılardan Hizbullah ve İran sorumlu tutuldu. Hizbullah yönetimi ise yıllar içinde yaptığı açıklamalarda tüm bu saldırıların kendileri tarafından planlanmadığını, kendileriyle hiçbir bağlantıları olmayan küçük gruplar tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Ancak tüm bu saldırılar Washington'ın Hizbullah'ı bir terör örgütü olarak etiketlemesi sonucunu doğurdu. Bir yandan Lübnan siyasetinde de etkili bir hale gelen Hizbullah, 1992 seçimlerinde 128 kişiden oluşan Lübnan parlamentosunda 12 kişiyle temsil edilecek noktaya gelmişti. 2005 yılında Lübnan siyasetinde çok büyük bir kırılma gerçekleşti. Eski Başbakan Refik Hariri, Beyrut'ta uğradığı bombalı suikast sonucunda öldürüldü. Ailesi sonraki yıllarda Hizbullah'ı işaret etse de ilk aşamada suikastte Suriye'nin parmağı olduğu geniş çevrelerce dile getirildi ve oluşan baskılar neticesinde Nisan 2005 tarihinde Suriye, Lübnan'dan tamamen geri çekilmek zorunda kaldı. Bir ay sonra yapılan seçimlerde ise Hizbullah oylarını arttırarak yeni kurulan hükümetin ortaklarından biri oldu. Bu dönemde tamamen siyasete odaklanarak askeri kanadını zayıflatması bekleniyordu, ancak tam tersi oldu ve askeri kapasitesini hızla arttırmaya başladı. Ancak çok geçmeden bölgede pamuk ipliğine bağlı olan sakinlik yerini yeniden savaş düzenine bıraktı. İsrail, Filistinli arasında devam eden ateşkesi bozarak Gazze şehrindeki bir plajda oturan aynı aileden 8 kişiyi açtığı ateş sonucunda öldürdü. 12 Temmuz 2006 tarihinde ise İsrail sınırından geçen Hizbullah militanları 2 İsrail askerini kaçırdı ve 8 İsrail askerini öldürdü. İsrail de boş durmadı ve Lübnan'ın güneyinde operasyonlara başladı. Böylece başlayan ve 32 gün süren savaşta İsrail, Lübnan'ın güneyini yeniden ablukaya almak istedi ve Hizbullah yerleşimlerini yoğun bombardımana tuttu. Hizbullah ise Katyusha füzeleriyle İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerini bombaladı. Lübnan devlet yetkilileri olaydan haberlerinin olmadığını söyleseler de İsrail hükümeti Lübnan'ı tüm bu olanlardan sorumlu tuttu ve eğer isterlerse Lübnan'ı 20 yıl geriye döndürebileceklerini söyleyip büyük tehditler savurdular. Nihayetinde de dediklerini yaptılar ve yoğun İsrail bombardımanı sonrasında Lübnan'ın altyapısı ve ekonomisi tümüyle çöktü. Ve savaş her zaman olduğu gibi sivil ve özellikle çocuk ölümleriyle tarihteki yerini aldı. İsrail'in sivil kayıpları 40 kişi olarak kayıtlara geçti. Lübnan tarafında ise çoğu çocuk olmak üzere 1109 kişi yaşamını yitirdi. Hizbullah kendisini bölgedeki Şiilerin koruyucusu olarak kabul ediyor. Ve bu özelliğiyle de NATO, İsrail, Amerika ve Suudi Arabistan karşıtlığı temelinde birleşen ve İran'ın başını çektiği direniş ekseninin İran'dan sonraki en önemli parçası durumunda. Bu konumu sayesinde de askeri yetenekleri her geçen gün artıyor. Suriye İç Savaşı sırasında da bu yetenekleri test etme fırsatı buldular. Beşar Esad'ı iktidarda tutan kilit rolleriyle Suriye ve Irak'taki Şii milislerin ve Yemen'deki Husilerin eğitilmesinde önemli bir role sahipler. Üstelik ellerindeki roketlerle İsrail'in her yerini vurabilecek menzile sahip olduklarını ve cephaneliklerinde hassas füzeler bulunduğunu söylüyorlar. Örgütün başında ise 32 yıldır Hasan Nasrallah bulunuyor. Beyrut'un yoksul bir banliyösünde Şii bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Nasrallah, Güney Lübnan'da din eğitimi aldıktan sonra iç savaş döneminde silahlı bir örgüt olan Emel Hareketi'ne katıldı. Emel Hareketi de diğer Şii gruplarla birleşerek Hizbullah'ı oluşturunca örgütün üst kademelerinde yer aldı. Hizbullah'ın o dönemki genel sekreteri Abbas Musavi'nin İsrail tarafından öldürülmesinin ardından da Hizbullah'ın genel sekreteri oldu. 2006 yılındaki savaşa komutanlık ettiği için Hizbullah çevrelerinde liderliğinin dışında bir ikon haline de gelmiş durumda. Nasrallah'ın fotoğrafı Lübnan'ın yanı sıra Suriye ve Arap dünyasının pek çok ülkesinde reklam panolarından binaların cephelerine ve hediyelik eşyaların üzerindeki kaplamalara kadar her yerde yer alıyor. Ancak kendi ülkesinde de çoğu zaman muhalefetle karşılaşabiliyor. Çünkü çeşitli mezheplere mensup birçok Lübnanlı Nasrallah'ın kendi kaderlerini tamamen İran'a bağlamış olmasından endişe duyuyor. Nasrallah da yeri bilinmeyen bir yerden örgütünü idare etmeye 32 yıldır devam ediyor. İsrail'in olası bir suikastından çekindiği için de yıllardır saklanarak yaşıyor ve konuşmalarını gizli yerlerden gerçekleştiriyor. Hamas'a bağlı El-Kassam Tugaylarının 14 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği saldırıların ardından başlayan süreçle birlikte çok şey değişti. 30 Temmuz 2024 tarihinde Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı Fuat Şükrü, Beyrut'un güney banliyölerinde düzenlenen hava saldırısında İsrail tarafından öldürüldü. Ertesi günde Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da öldürüldü.
O zamandan beri bölge, her ikisi de İsrail'e misilleme yapma sözü veren İran ve Hizbullah'tan bir yanıt bekliyor. Hizbullah ise çatışmaları ancak Gazze'deki çatışmalar sona erdiğinde durduracağını açıkladı. 17 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen saldırıya ne cevap verecekleri ise ayrı bir merak konusu. Bölgede tüm dengeler yıllardır olduğu gibi yine pamuk ipliğine bağlı. Lübnan merkezli Hizbullah'ın bir de Türkiye ayağı var. 79 İran devriminin sıcak yankıları hala sürerken aynı yıl Batman'da varlığıyla tezat oluştururcasına bir kitapçıda bir araya gelen ve düzenli toplantılar yapmaya başlayan Hüseyin Velioğlu liderliğinde kuruldu. Lübnan'daki asıl Hizbullah'tan oldukça farklı yöntemlere sahip. Kurulan bu örgüt hemen silaha sarılmadı elbet. Kendi devrimini ihraç etme hevesinde olan İran'ın desteği ve toplanan zekatlarla kendi çapında büyümeye başladı. 90'lı yılların başında ise kendisiyle benzer ideolojilerdeki küçük grupları sindirerek Kürt İslam ideolojisinin bölgedeki tek hakimi durumuna geldi. Aynı yıllarda PKK da bölgedeki Kürt aşırı sol grupları yok etmiş ve benzer bir güce sahip olmuştu. Abdullah Öcalan da Hüseyin Velioğlu da despot ve kararları örgütleri içinde asla sorgulanamaz pozisyonlara evrilmişlerdi. Kısa süre içinde de bölgede birbirlerine üstünlük sağlamak adına kör bir şiddet sarmalının içine girdiler. 1991-1995 yılları arasında her iki örgütten de 700'den fazla kişi öldü. İyice güçlendiğini hisseden Hizbullah, görev yaptıkları camilerde örgütlenmelerine izin vermeyen imamları infaz etmeye başladı. Kontrol altına aldıkları camilerde ise dini eğitim adı altında gençlere ve çocuklara eğitim vermeye, kendi militan kadrolarını oluşturmaya başladı. 90'lı yılların sonuna gelindiğinde Türkiye, daha önce hiç alışık olmadığı başka bir kabusu yaşamaya başladı. Başta Batman olmak üzere ülkenin farklı noktalarında işlenen faili meçhul cinayetler. Sonradan failin kim olduğu ortaya çıkarıldı elbet. Hizbullah. Hedeflerinde ise sadece PKK üyeleri ya da sempatizanları değil, benzer ideolojik kökenlerden geldikleri ancak daha sonra hem söylemde hem de eylemde ayrıştıkları, yani kısaca Hizbullah'ın doğru bir yapı olmadığını savunan insanlar vardı. Bu insanlara karşı çok daha acımasızdılar. Domuz bağı adı verilen işkence dolu bir sonla öldürdükleri kurbanlarını hücre evlerinin bahçelerine gömdüler. Kadın hakları mücadelesine getirdiği İslami bakış açısıyla dönemin tanınan aktivisti olan Gonca Kuriş de kurbanlardan biriydi. Türkiye Hizbullah'ı hakkında söylenecek daha çok şey var elbette. Ama bu da yakın tarihi ele alacağımız bir başka serinin video konusu olsun. Nihayetinde örgüt 2000 yılında gerçekleştirilen büyük bir emniyet operasyonuyla çökertildi. 17 Ocak tarihinde Beykoz'daki bir villaya düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada Hizbullah'ın Türkiye'deki bir numaralı ismi olan Hüseyin Velioğlu öldürüldü. Örgütün 2 ve 3 numaralı isimleri ise sağ olarak yakalandı ve cezaevine gönderildi. Edip Gümüş ve Cemal Tutar. Örgüt şimdi de intikam hayalleri kurmaktaydı. Hedeflerinde ise Türkiye'nin en genç emniyet müdürü olarak atanan Diyarbakır Emniyet Müdürü 41 yaşındaki Ali Gaffar Okkan vardı. Diyarbakır halkının polise bakış açısını değiştiren ve özellikle kadınların ve çocukların şehirde güvenle yaşamaları için canla başla çalışan ve makamını değil sokakları görev yeri belleyen idealist bir emniyet müdürüydü Okkan. Şehirde öyle sevilmişti ki Gaffar Baba olarak anılmaktaydı. En önemlisi de şehirdeki Hizbullah yapılanmasını tamamen yok etmek üzereydi. Ta ki 24 Ocak 2001 tarihine kadar. Kaderin acı bir tesadüfüydü belki de bu tarih. Çünkü bu tarihten tam 8 yıl önce katledilen Uğur Mumcu'nun cinayetinde de aynı örgütün izleri vardı. 24 Ocak 2001 günü Emniyet Müdürlüğü'nden valilik binasına doğru makam arabasıyla ilerlerken şehirdeki elektrikler kesildi. Ana yolda ilerlerken aracı pusuya düşürüldü. Çıkan çatışmada Gaffar Okkan'la birlikte 5 polis memuru daha şehit oldu. Ertesi gün Diyarbakır'da neredeyse hiçbir dükkan açılmamış, on binlerce Diyarbakırlı cenazeye katılmıştı. 2002 yılında ise silahlı eylemlerini bıraktığını açıklayıp sivilleşme çalışmalarına başladılar. Bu amaçla da Mustazaflarla Dayanışma Derneği adında bir dernek kurdular. Ezilen, sömürülen anlamına gelen Mustazaf kelimesi İran ideolojisinde önemli bir kavram. İran İslam devrimi sırasında da Hümeyni, Mustazafların ideolojisinin egemen olacağı bir sistem kurduklarını ilan etmişti. İsim seçimi bu açıdan tesadüf değil. Ancak bu dernekte 2010 yılında Hizbullah'la ilişkili olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Türkiye'deki yönetim tarzının şeriata uygun olmadığı gerekçesiyle oy kullanmayı bile yasaklayan bu ideoloji 2012 yılına gelindiğinde Hür Dava Partisi yani Hüdapar adında bir parti kurarak siyaset arenasına dahil oldu. Ve 2024 Türkiye'sinde çok az bir oy oranına sahip olsalar da anayasa dahil pek çok tartışmanın tam göbeğindeler. Sonuç olarak Hizbullah'ın Orta Doğu'daki varlığı bölgesel ve küresel dengeler açısından oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor.
Bu örgütün ideolojik yapısından askeri ve siyasi etkilerine kadar uzanan bir analiz yapmaya çalıştık. Eğer bu tarz tarihi ve güncel konulara ilginiz varsa kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.